Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte yine yepyeni bir portföyün izini süreceğiz. Şu an sizi Didim Efeler Mahallesi'ne getirdim. Şu an bulunduğumuz villamız 3+1 triplex yapıda olan ön cepheli ve manzaralı bir villa, biraz sonra birlikte izleyeceğiz. Öncelikle ben villamızın bahçe alanından itibaren videomuza başlayacağım. Daha sonra kapanışı teras bölümünde gerçekleştireceğiz. Ve şu an buraya geldiğimiz saat öğleden sonra 3.30-4 arası bir saatte şu an çekimi yapıyoruz. Gün batımında da kısmi olarak sizlere göstermiş olacağım. Tabii başlangıca geçmeden önce Eylül ayında bu çekimi hazırlıyoruz. Eylül ayı itibariyle villamızın geçerli olan satış rakamı 10.750.000 TL. Bu fiyat üzerinden tabii ki pazarlık imkanınız bulunuyor. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde villamızı tanımaya başlayalım. Öncelikle villamızın giriş kapısından içeriye giriyoruz. Sokak hizasına arabamızı bıraktıktan sonra bahçe kapısından içeriye girdiğimiz takdirden itibaren sol tarafta bir bahçe bölümü, karşı tarafta barbeküsü ve gördüğünüz gibi gölgelik bir çatısı burada yer alıyor. Sağ taraftan ise çelik kapıdan itibaren villamızın içerisine geçiş yapabiliyoruz. Ben hatta şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışacağım. Özellikle bahçe bölümümüz güzel, çünkü dekoratif bir bahçe burada yapıyorsunuz ve burada aynı zamanda gölgede konaklayabiliyorsunuz. Sağ tarafta kendinize ait bir lavabonuz ve bir dışarısı güzel taşlarla kaplanmış olan bir şömine, barbekü alanınız burada yer alıyor. Buradan tabi baktığımızda şu an aslında ben çıplak gözle çok net bir şekilde sahil kıyısını şöyle görebiliyorum. Bu tabi sadece denize olan mesafemizi anlayabilmeniz açısından kameramı yakınlaştırıyorum. Yaklaşık olarak 1,5 kilometre mesafede yer alıyoruz. Buradan ister Altınkum sahiline, istersek 3. Koy, Manastır Koyu gibi diğer popüler olan plajları tercih edebiliyoruz. Şimdi biz çelik kapıdan itibaren içeriye giriş yapalım. Daha sonrasında üst katlarda yatak odalarını tek tek tanıyacağız. Çelik kapıdan villamızın içerisine girdiğimiz takdirde özellikle salon açık mutfak tarzında, biliyorsunuz genellikle artık yeni yapılar hep bu şekilde üretiliyor. Fakat bunun mutfak alanı aslında salondan bağımsız gibi de düşünülebilir. Çünkü kendine ait bir bahçe çıkış kapısı bulunuyor ve buzdolabının bitiminden itibaren istenilirse bir paravanla burası ayrılabilir. Zaten mutfak tezgahımız oldukça güzel. Hem L şeklinde tercih edilmiş hem de geniş bir burada kullanım alanı bizlere sunmuş. Sağ tarafıma doğru döndüğümde ise geniş bir salon kullanım alanını şöyle sizlere sunabilirim. Burada koltuk takımlarınızı istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Sadece bir görsel plan olması açısından karşı duvar televizyon için düşünülmüş. Bağlantıları oraya yapılmış. İstenirse farklı bir noktaya da televizyon bağlantısı burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Sağ tarafta şöyle güzel saklama alanlarımız yer alıyor ve bunun içerisinde küçük bir detay var. Şöyle bir para kasası hem burada hem biraz sonra üst katta da yatak odasına da göstereceğim. Bir gizli kasa oraya düşünülmüş. Tabii zeminimiz 60'a 120 geniş seramik fayanslar da tercih edilmiş. Tavanda ise spot ve led aydınlatmalarımız burada kullanılmış. Şimdi merdiven boşluğunun altında genellikle bu alanı değerlendirmek açısından ki mantıklı oluyor, bir tuvalet kullanım alanı burası için düşünülmüş. Şimdi merdivenlerden üst kata doğru ilerleyelim. Üst kata çıktığımızda merdiven boşluklarında kalan yerde güzel bir duvar kağıdıyla manzara resmi yapıştırılmış. Merdivenleri kullanarak yukarıya çıktığımızda zaten ayak aydınlatmaları işe yarıyor. Biz hareket ettikçe aydınlatma grupları yanmış oluyor. Şöyle gösterelim ve sırayla kapanıyor tabii ki bunlar. Üst kata çıkıp ilk odadan başlayacak olursak bu yatak odamız, şöyle gösterelim, yine karartma camlı ve aşağıdan açılan güzel bir pencere çalışmasıyla yapılmış. Tabi odalarımız içerisinde özellikle ısı yalıtımı da sağlaması açısından laminat parkeler tercih ediliyor ki hem yaz aylarında hem de kış aylarında dışarıdaki ısıyı, zemindeki ısıyı odaya vermemesi açısından bu parke çalışmaları oldukça mantıklı. Tabi gördüğünüz gibi penceremizde herhangi bir perde takmadan da dışarıdan hiçbir şekilde içerisi gözükmüyor. Buradan da karartmalı camlarla aynı zamanda gölge bir alan oluşturmuş oluyorsunuz. Bu yatak odamızı bitirdikten sonra ikinci yatak odamıza geçiş yapalım. İkinci yatak odamız tabii ki kendine ait bir ebeveyn banyo alanı bulunuyor. Yine içerisinde para kasası, hemen şöyle karşı tarafta bulunan bir para kasası var. Ve sağ tarafta Fransız balkon. Yine hemen karşısında bir Fransız balkon daha ve tam köşede ise kendine ait dışarıya çıkabileceğiniz bir balkon kullanım alanı söz konusu. Şöyle baktığımızda geniş bir çift kişilik yatak ve gardırobı koyabileceğiniz müsaitlikte büyük bir
O da burada çalışılmış diyebilirim. Dışarıya baktığımız manzaramız ise bu şekilde. Buradan balkon bölümüne çıktığımda ise, hatta şöyle gelerek gösterelim. Oldukça ferah bir manzaramız. Önümüz gayet açık. Şimdi manzara konusuna daha sonra terasta zaten değineceğim. Küçük bazı bilgiler vereceğim size. O yüzden videoyu sonuna kadar takip etmenizi öneririm. Buradan ise yatak odamızın kendine ait olan ebeveyn banyosu bölümüne geçiş yapabiliyorum. Sol tarafta bir tezgah üzeri kullanılan lavabo alanımız. Şöyle yuvarlak dekoratif bir aynalığımız. Sağ tarafta askılı bir klozet, gömme bir sifon ve karşı tarafta duş alabileceğimiz bir armatür grubu burada düşünülmüş. Şimdi ebeveyn banyomuzu da tamamladık. Orta katta son olarak inceleyecek olduğumuz ortak kullanım alanlı geniş bir banyo burada inceleyeceğiz. Girişten itibaren sol taraf yine büyük bir lavabo. Hemen onun yanı klozete ayrılmış ve karşı tarafta gördüğünüz gibi içerisinde oldukça büyük bir armatür ürünü bulunan duşakabin bölümümüz burada yer alıyor. Tabi banyoda şu da güzel, o da dikkatimi çekti. Çift renk seramikler burada kullanılmış. Güzel bir uzunluk, hani görsel açısından da daha böyle büyük olduğunu hissettiriyor. Şimdi bir üst kata daha çıkalım. Orta kata özetleyecek olursak bir tane ebeveyn banyolu çift kişilik yatak odası, ikinci yatak odası, bir ortak banyo ve bir balkon alanı incelemiştik. Üst kata çıktığımda ise yine bir ortak kullanım alanlı banyoyu sol taraftan şöyle bir tarif edelim hızlıca. Girişten itibaren yan tarafta çamaşır makinesi alanı, onun yanında banyo, lavabosu ve aynalığı, karşı tarafta yine büyük bir duşakabin alanı, daha doğrusu büyük armatür kullanılmış yine burada. Bir duşakabin alanımız yer alıyor. Gelelim diğer yatak odamıza. Üçüncü ve sonuncu yatak odamız olarak söyleyebilirim. Yatak odamızın içerisine girdiğimizde, hatta şöyle kapısını da kapatalım. Bu yatak odasına da isterseniz tabii çift kişilik yatak ve gardırop koyabilme alanınız oldukça yeterli büyüklükte. Burada da zeminde laminat parke çalışması kullanılmış ve çatının eğimi şöyle gördüğünüz gibi asma tavanla oldukça da aslında mantıklı da olmuş. Çünkü bir kat burada verilmiş. Aynı zamanda led aydınlatma burayı oldukça güzel gösteriyor şu anda. Sağ tarafa doğru döndüğümüzde yine bir penceremiz ve karşı taraftan ise teras bölümüne çıkabiliyoruz. Ben şimdi şöyle antre alanından terasa çıkacağım. Evet, şu an villamızın teras bölümüne geldik. Şöyle öncelikle baştan sona kadar geniş bir açıyla sizlere göstermeye çalışalım. Özellikle terasımızın çatısı kapalı olmasından dolayı şu an gün batımı saatlerinde burada güzel bir gölge alan kendinize oluşturabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda mahremiyet konusuna dikkat edenler için şöyle bir tavsiyem olacak. Özellikle bu cepheli olan, çünkü biz hem ön cepheyiz hem de karşı tarafımız gördüğünüz gibi yeşil alanlarla dolu. Burada şöyle gösterelim hızlı bir şekilde. Karşı tarafta düz zemin olarak bırakılan yerler tarla vasıflı olmasından dolayı şöyle göstereyim, herhangi bir yapılaşma gelmeyeceğini buradan net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Hemen tarlanın bitiminden itibaren başlayan şu yeşil alanda ise şu an için hazine arazisi geçmesinden dolayı yine yapılaşma yok. Bu sebeple buradan yeşil ve mavinin görüntüsü, hatta şöyle daha yakınlaştırsam belki net olur. Buradan yine sahil şeridini özellikle Didim Marina'dan itibaren çok net bir şekilde buradan canlı gözle görebiliyoruz. Didim Marina'sından itibaren başlayan ve Mavi Şehir'e kadar devam eden bir sahil görüntüsü burada yer alıyor ve karşı tarafta, hatta şu an biraz belli oluyor tabii videoda, karşı taraftaki adaları da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu tabii aslında burayı deniz manzaralı dememiz doğru olmaz. Ben sadece baktığımız yönün nereye doğru denk geldiğini ve göz kararı, en azından videoda görsel olarak olabilecek uzaklık mesafemizi daha net anlamanız açısından yeri geldiğinde kameramı yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şu an buradan Altınkum sahiline veya Marina sahiline, Manastır plajına gitmek istediğimde arabayla yaklaşık 5 dakikalık mesafede burada yer alıyoruz. Tabi takdir edersiniz ki rahat yaşantı olması için, geniş bir konut almanız için kullanacak olduğunuz villalar genellikle çok çarşı merkezi içerisinde, şehir kalabalığının içerisinde olmuyor.
Bu da zaten mantık dışı bir şey. Çünkü genellikle şehrin içerisinde 1+1 daireler, 2+1 daireler küçük küçük metrekarelere genellikle daha fazla apartman inşaatı yapılmakta. Siz de böyle kendinize ait bir bahçeniz olsun, kendinize ait bir kullanım alanınız olsun isterseniz villa tercih edeceğiniz zamanda ise yine merkeze ve denize yakınlığını ön planda düşündüğünüzü biliyorum. Ve bu yüzden bu seçenek, her iki seçeneği de birleşimi olarak size bu tarz bir villa bugün göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Villamız sıfır bir yapı, 2 yaşında diyebilirim. 2 yıl önce inşaatı tamamlanmış, ruhsatı alınmış ve satılığa çıkartılmış olan bu villamızı Eylül ayı itibariyle 10.750.000 liradan bu şekilde satılıktan siz de tercihinizi yapabilirsiniz. Villamızın yine alternatif oluşturması açısından hemen karşı tarafta 4 odalı olan bir villamız da satışta. Onu da buraya gezmeye geldiğinizde diğer villamızda görebilirsiniz. Evet, benim sizlere anlatmak istediğim özelliklerin kısaca sonuna geldik. Aklımıza gelen tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama zaman zaman unutmuş olduğumuz, atlamış olduğumuz noktalar olabiliyor. Bunlarla alakalı da bizi bilgilendirdiğiniz için yorumlar bölümünde çok teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Fikir almak istediğiniz konular olursa veya alternatif bir gayrimenkul düşünüyorsanız bunlarla alakalı da görüşebiliriz. Sizin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeyi düşündüğünüz gayrimenkullerinizle ilgilenmemizi, satış süreçlerini hızlandırmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.